Daçinova ve Venture Softworks CEO'su Osman Orçun Özcan bizlerle birlikte. Orçun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim siz? Ben de iyiyim, sağ olun. Orçun Bey, öncelikle sizi tanımakla başlayalım. Profesyonel geçmişinizden ve teknoloji sektörüne nasıl adım attığınızdan bahseder misiniz? Böyle 20 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri, tedarik zinciri, dijital dönüşüm gibi konularda hem kamuda hem de özel sektörde çalışmalarda bulundum. Son olarak da son 10 yıldır da bu sürdürülebilirlik alanındaki dijital çözümlere vakitimi ayırdım. Sürekli orada kendimi geliştirme içerisinde oldum. Bu şekilde yaklaşık 22-23 yıldır teknoloji dünyasının içindeyim. Markanız nasıl bir vizyonla kuruldu? Şirket olarak temel odak noktalarınız ve misyonunuz nedir? Şöyle, aslında teknolojiyi toplum paydasına ve çevre için kullanmak için, yani dönüştürmek için kuruldu. Gıda israfı veya sürdürülebilirlik alanlarında ölçeklenebilir dijital çözümler üretebilmek adına kuruldu. Bu şekilde. Aslında günümüzde gıda israfı sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik de yük. Bu konuya yaklaşımınız nasıl şekillendi? Şöyle, gıda israfı hem ekonomik olarak tüketicilerin üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor. Çünkü israf olan ürünlerin bir sonraki gelen partilerdeki ürünlere ciddi anlamda gıda enflasyonu oluyor. Üreticiler zararlarını karşılayabilmek adına. Dolayısıyla bu hem tüketici tarafı için ciddi bir problem yaratıyor ekonomik olarak. Hem de üreticiler birçok alanda yaptıkları tüm harcadıkları enerjiyi tamamen çöpe atmış oluyorlar. Ürünün ana üretiminden tutun da market raflarına gelinceye kadar olan geçen kısmında. Dolayısıyla hem o anlamda ciddi bir zarar oluşturuyor ve çevre, malum gıda atıkları çevreye ciddi zararlar veriyor. Bununla birlikte çevre zararının dışında işte karbon ayak izi de artmış oluyor bununla beraber. Dolayısıyla dünya nüfusu da sürekli arttığı için, artış eğiliminde olduğu için aslında kısıtlı kaynakları olan dünyanın ciddi bir sorunu. Aslında siz bu soruna çözüme kavuşturmak için Daçinova markası adı altında bir uygulama geliştirdiniz. Veozon projesinden biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, Voizon hem marketlerdeki, gıda işletmelerindeki son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri veya bununla beraber market veya işletmenin yapmak istediği kampanyaları konum bazlı olarak tüketicilere gösteren bir uygulama. Marketlerin biz konumlarını listeliyoruz ve tüketici 5 kilometre kuş bakışı etrafında bulunan bizim sistemimiz üzerinde kayıtlı tüm marketleri görüp ürünü gidip marketten satın alıyor. Ürünler raftan farklı bir yere taşınmıyor veya biz ürünleri alıp başka bir yere götürüp satışını vesairesini yapmıyoruz. Biz mağazada olan ürünleri hangi şubelerdeyse direkt lokasyon bazlı olarak kullanıcıya, kullanıcının bulunduğu lokasyona yakından uzağa doğru listeliyoruz. Bununla beraber versiyon 2'de yapay zeka desteği de bulunacak. Yapay zeka yemek tarifleri verecek ve bu yemeği, bu malzemesini A marketinden, işte şu malzemeleri de B marketinden alarak bu yemeği 300 liraya değil de 150 liraya mal edebilirsin gibi önerilerde bulunacak. Bununla beraber uygulama aslında süper app'e gidiyor. Bir de food kısmı, yani yemek kısmı var uygulamanın. Burada da gene anlaştığımız gıda zincirleri var. İşte tarihi un kapanı pilavcısı, tarihi un kapanı lezzetleri gibi. Onlar da ellerindeki bu hazır yemekleri, son kullanma tarihi kısa olan öğrenciler veya işte günlük yemek tüketen beyaz yakalılar, mavi yakalılar hiç fark etmez. Onlara çöpe aday olan bir ürünü hani çöp olmadan, süresi dolmadan daha uygun fiyatlarla ulaştırabilecekler. Aslında uygulama çok iyi, çok güzel düşünülmüş. Peki bunu ilk yapan siz misiniz? Şöyle, aslında bu tarz sürdürülebilirlik uygulamaları var. Daha farklı çalışan modeller var. Ürünleri toplayan modeller var. Kendi topladıkları alandan indirimli olarak satanlar var. Ama biz mahalledeki insanların oturan bu çevre
içerisindeki marketleri kullanan insanların aslında sorununu çözmek istedik. Çünkü biz ürünü taşıdığımız zaman başka bir operasyon maliyeti çıkacaktı. Bu maliyeti de biz yansıtmamız gerekecekti. Biz direkt o yüzden markette ürünü listeleyelim. Mahallede oturan insanlar etrafındaki marketlerden görerek bu ürünleri gidip alsınlar veya bir konuma intikal edeceklerse uygulama içerisindeki pini o konuma doğru çekip onun etrafındaki hangi ürünler varsa bu şekilde onları görebiliyorlar. Dolayısıyla bu da ekstra maliyeti de ürünün üzerine getirmemiş olacak. Yani çok aslında basit, pratik bir çözüm. Tabii ki. Peki şu anda uygulama aktif mi? Yani geri dönüşler nasıl? Memnun musunuz bu durumdan? Şöyle, uygulama yeni aktif oldu. Şu anda marketler ve işletmeler yavaş yavaş bir entegrasyon süreci var. Orası malum zaman alan bir süreç. Dolayısıyla yani bugün 10 market varsa içeride 3 gün, 4 gün sonra işte 30 market, 40 market bu şekilde artıyor sayı. Dolayısıyla daha da artarak devam edecek. Kullanıcılarda önce test kullanıcılarımız vardı. Şimdi yeni real kullanıcıları da artık içeriye almaya başladık. Şu anda ilk etapta olumsuz bir dönüş olmadı. Ama ekstra bir olumsuz dönüşte veya hani uygulamayı daha revize edeceğimiz bir şeyde de ona göre revize planı yapıyoruz açıkçası. Şu anda Türkiye'de mi aktif olacaksınız yoksa yurt dışında aynı zamanda mı çıkacak? Şöyle, uygulama Türkiye'de aktif ama aslında Hollanda'da da aktif. Sadece şu an oradaki işletmelerin entegrasyonlarını tamamlamadık. Uygulama bir entegrasyon bazlı yürüyor. Bir de çok basit bir web paneli üzerinden ürün yükleyebiliyor üretici veya işletme. Dolayısıyla şimdi önce Türkiye'dekileri aktif edebildiğimiz için şu anda Hollanda'dakileri sistemin içerisine almadık ama Hollanda entegrasyonu bittiği anda Hollanda'da olan insanlar da oradaki ürünleri görmüş olacaklar. O da çok fazla uzun bir süre almayacak, yani birkaç gün içerisinde o da bitmiş olur. Peki marketler bu sisteme nasıl entegre oluyor? Yani onlar için süreç nasıl işliyor ve kullanıcılar açısından uygulamanın arayüzü ve kullanımı nasıl sağlanıyor? Şöyle, marketler sisteme web paneli ya da XML entegrasyon olabilir, bir API entegrasyon olabilir. Tamamen yani IT taraflarının nasıl işlediğiyle alakalı bu. Bazı marketlerde böyle bir IT tarafı yok. Mesela özellikle lokal işletmelerde. Onlar tamamen web paneli. Bu web panelini biz responsive olarak tasarlıyoruz. Dolayısıyla cep telefonu üzerinden de web paneline girip aynı uygulamaymış gibi ekran görüntüsüyle ürünü oradan yükleyebiliyor. Diğer türlü IT tarafı olan marketler ve işletmeler için biz API, XML bu tarz entegrasyonlar yapıp implementasyon sağlıyoruz buraya. Ve orada hangi ürünleri göstermek istiyorsa işletme panel üzerinden show ediyor veya etmiyor. Peki uygulamanın hem bireysel hem de toplum için sunduğu en somut avantajlar nelerdir? Şöyle, toplum için çevreci bir yanı var. Sürdürülebilirlik tarafında hem çevreye katkısı hem de karbon ayak izine katkısı. Bu anlamda bireysel olarak bakacak olursak da hani aileler vesaire malum ciddi bir gıda enflasyonu var. Bu gıda enflasyonu Türkiye'de daha fazla var ama Avrupa'da da var. Yani sadece Türkiye'dekini biz daha fazla hissediyoruz. Avrupa'da da bu enflasyon var yani. Dolayısıyla insanların alım güçlerine direkt bir katkısı olsun. Üreticilerin ve işletmelerin zararları bu tarz ürünler çoğalmasın ve çoğalmadığı zaman da sonraki parti ürünlerine bu ürünlerin fiyatları yansıyarak bir enflasyon oluşturmasını istiyoruz. Dolayısıyla hem bireysel anlamda ekonomik olarak tüketicilere katkı sunmayı hedefliyoruz. Hem de işletmelerin zararlarını, bu yöndeki zararlarını aşağı çekerek, azaltarak gıda enflasyonu oluşmasının bir nebze de olsa önüne geçmek istiyoruz. Peki siz bu uygulamayı kurmadan önce bir araştırma yapmışsınızdı. Türkiye mi yoksa yurt dışında mı bu gıda israfı daha önde? Şöyle, Avrupa Birliği Eurostat 2022 verilerine göre yaklaşık 60 milyon ton gıda israfı oluşmuş Avrupa Birliği'nde. Bunun 400 milyon kilosu Hollanda marketlerinde oluşmuş. Bizim Tarım Bakanlığı verilerimiz de yaklaşık olarak 1 milyon ton gıdanın market ve perakende tarafında çöp olduğunu gösteriyor, söylüyor. Dolayısıyla aslında hani evet, Avrupa'da da bununla ilgili bir sorun var. Türkiye'de de bununla ilgili bir sorun var.
Malum dünya kaynakları kısıtlı ama insan istekleri sınırsız ve hızla artan da bir nüfus var. Dolayısıyla bugün biz bu sorunu hissetmiyor gibi olsak da yarın çocuklarımız, onların çocukları bunu hissedecekler. Bizim gibi birçok uygulama bu tarz şeyleri farklı modellerle yapıyorlar. Her birimiz bir tuğla koyabiliyorsak bir şeyler yapabiliriz. Peki yatırım aldınız mı bu projeyi kurarken? Şöyle şu anda yatırım görüşmelerimiz bizim devam ediyor. Biz bunu kendimiz found ettik şu ana kadar. Ama birkaç yatırım görüşmemiz var. Şu an sonuçlandırmadık çünkü bir şey piyasaya yeni çıkmasıyla belli bir zaman sonra kendini gösterdikten sonrası yatırım alması arasında çok büyük farklar var. Biz zaten bu işi bir kar edelim vesaire gibi bir nedenlerle yapmadık. Ama hani yatırım alacaksak ve bir sonraki işlerde daha iyisini veya daha farklı projelerle yapabileceksek veya bu uygulamayı daha farklı yerlere getirebilecek şekilde yönetebileceksek bu yatırımı o anlamda yatırım almak isteriz. Yoksa onun dışında büyük paralar alalım, bu uygulamayı satalım veya bunun için bir yatırım alalım. Öyle bir derdimiz olmadığı için yatırım görüşmelerini biz biraz ağırdan aldık açıkçası. Peki bu güzel sohbetimizi bitirmeden önce son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle, bizim yarattığımız bu Uzun projesi aslında tamamen hem çevre hem bireysel bir yenilikçi dijital sürdürülebilirlik çözüm projesi. Yani tamamen biz burada bir işi dijital tarafa dökmek istedik. Sürdürülebilirliği bu anlamda ölçeklenebilir bir alanda görelim. Hani ne yapıyoruz, insanlar neler alıyor veya hangilerinin üzerinde bir etkimiz olabilir, hangi tarz ürünlerin, kategori ürünlerinin. Dolayısıyla tamamen bu bir dijital dönüşüm meselesi. Dolayısıyla hani insanlara da umarım bir etkisi olur, alım güçlerine bir faydası olur diye düşünüyorum. Orçun Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve ülkede önemli bir sorun olan israf sorununa da çözüm bulduğunuz için ayrıca tebrik ediyoruz sizi. Ben teşekkür ederim. Umarım bulmuşuzdur veya hani en azından bulmak için birkaç adım atmışızdır. Bununla ilgili çünkü daha yapılacak çok iş var. Umarım o yönde de bir faydamız olur. Evet değerli izleyenler, sıradaki konuğumuzla birazdan karşınızda olacağız.